Bayramın birinci gününden hepinize sevgiler, selamlar değerli dostlarım. Bugün sizlere balon gibi kabaran çok güzel bir pişi tarifi vermek istiyorum. Yapımı oldukça pratik ama inanın ortaya muhteşem bir sonuç çıkıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen tarifimizin yapımına geçelim. Öncelikle yoğurma kabımıza 2 tane yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağı süt ekleyelim. Kullanmış olduğunuz su ve süt mutlaka oda sıcaklığında olsun. Soğuk kullanmayın. Bu şekilde çok daha güzel sonuç alacaksınız. Bir spatula ile ya da çırpıcıyla güzelce karıştırdıktan sonra artık diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Unumu yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda 3,5 su bardağından biraz fazla un kullandım. 1 paket kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. İlk aşamada unun tamamını kesinlikle koymuyoruz. Yavaş yavaş unu koymaya devam ediyoruz. Çünkü birden hamuru toparlayamazsınız eğer hepsini koyarsanız. Evet, ilk aşamada elimi vurmadım. Biraz hamur ağırlaşınca artık elimle yoğurmaya devam ediyorum. Dediğim gibi ben 3,5 su bardağından biraz fazla un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardağı. Evet, hamurumu çok güzel bir şekilde toparladım. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam aldı. Artık şimdi açma işlemine geçebiliriz. Vaktiniz varsa bir 10 dakika üzerini kapatıp dinlendirin. Vaktiniz yoksa hemen açmaya da başlayabilirsiniz. Masama bolca un serpiyorum. Masaya yapışmaması için. O yüzden alt tarafa mutlaka un serpin. Yine aynı şekilde üzerine de un serptikten sonra ilk önce şöyle elimle biraz büyüttüm ve hemen merdane ile açıyorum. Merdane ile açamıyorsanız oklavayla da yapabilirsiniz. Ben dinlendiremedim ama eğer dinlendirdiyseniz hamurunuz çok daha kolay bir şekilde açılacaktır. Benim biraz acelem vardı, o yüzden hemen açmaya başladım. Kahvaltı sofralarınız için çok pratik bir şekilde bu pişiyi hazırlayabilirsiniz. İnanın balon gibi kabarıyor. Eğer dediğim şekilde yaparsanız sizin de böyle balon gibi kabaran muhteşem pişileriniz olacaktır. Gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Denedikten sonra çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Evet, bu arada hamurumu da açtım. Gördüğünüz gibi her yeri eşit kalınlıkta olacak şekilde. Şimdi bir yuvarlak aparatla hamurumu kesiyorum. Böyle bir aparatınız yoksa su bardağıyla da kesebilirsiniz. Kenarlardan çıkan parçaları tekrar toplayıp bir daha açacağız. Beze haline getirdikten sonra onları kesinlikle ziyan etmiyoruz. Merak etmeyin. İlk aşamada kesebildiğiniz kadar dip dibe kesin ve kalan parçaları artık toplayıp beze haline getirebilirsiniz. Evet, tavamı ocağa aldım. Bolca sıvı yağ koyduktan sonra tamamen ısınmasını bekledim. Isınmadan kesinlikle hamurlarınızı koymayın. Evet, orta ateşe aldım. En yüksek ateşte değil. Yağım da tamamen ısındı. Şimdi hamurlarımı artık tavama koyup kabarmasını ve pişmesini bekleyebilirim. Gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde kabaracak ve diğer tarafını çevireceğim ve her tarafı altın sarısı rengini alınca artık pişilerim hazır olmuş olacak. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarıyor. Gerçekten balon gibi olacak, birazdan göreceksiniz. Evet, şimdi diğer taraflarını artık çeviriyorum. Çok fazla aşırı kızarmasını beklemeyin. Hafif böyle altın sarısı olması yeterli olacaktır. Diğer tarafını çevirince de kabarmaya devam ediyor. Gerçekten çok böyle devasa bir şekilde kabarıyor. Evet, çevire çevire her tarafını eşit bir şekilde kızartalım ve kalan hamurumu da aynı şekilde kızartmaya devam edeceğim. O kenarlardan çıkan parçaları da beze haline getirmiştim. Onu da bir bez kapattım üzerine. Onu da arada açıp hemen kesip pişirmeye devam edeceğim. Yaklaşık 5-6 kişiye rahatlıkla yetebilecek bir pişi tarifi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, pişilerimin her tarafı kızardı. Şimdi havlu kağıt sermiş olduğum servis tabağıma alacağım ve kalan hamurlarımı da aynı şekilde pişirmeye devam edeceğim.
Pişilerim hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. İçi boş, harika bir pişi oldu. Dilerseniz arasını açıp arasına peynir, salatalık, domates koyarak sandviç gibi de tüketebilirsiniz. İnanılmaz güzel oluyor o şekilde. Kesinlikle tavsiye ederim. Evet, sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videolarıma beğeni ve yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.